Merhaba arkadaşlar. Menengiç kahvesinin nasıl yapıldığını beraber öğreneceğiz. Ben de ilk defa yapacağım. Öksürüğü keser diye benim için kocaman menengiç kahvesi almış kardeşim. Ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Annem yaptığında içtim ama şimdi bunun nasıl yapıldığını bilmediğim için Twitter'daki arkadaşlarıma sordum nasıl yapıldığını. Bir iki arkadaşım sağ olsun bilgilerini benimle paylaştılar. Ben de onları not aldım. Bla Bla arkadaşımız ve Inflames arkadaşımız, Inflames 11. İkisi de hemen hemen aynı tarifi verdi. Sütlü ayrı yapacağım, suyla ayrı yapacağım. Bunun için bütün hazırlıklarımı yaptığımı düşünüyorum. Önce size biraz menengiç kahvesinin faydalarından bahsedeyim. Şuradan bilgileri alalım hemen. Öksürüğü keser, balgam söktürür, nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir, antiseptik özelliği varmış, göğsü yumuşatırmış, ayak terlemesini önlermiş, solunum yollarına da faydalıymış. Yani zaten öksürük, nefes açma, nefes darlığı falan solunum yollarıyla ilgili. Bunlara iyi geliyormuş. Bakalım. Bla Bla arkadaşımız, tweet buraya koyalım. Süt ölçüden daha büyük bir cezveye konulur. Yani büyük cezve bulunur. Menengiç kahvesi ve şeker eklenir diyor. Bu Türk kahvesi metoduyla ağır ateşte pişirilmez. Yüksek ateşte ve sürekli karıştırılarak menengiç kahvesinin iyice erimesi sağlanır diyor. Bir fincan süt, bir tatlı kaşığı kahve. Ölçümüz bu. Arzuya göre su ile de yapılabilir diyor. Süt ile yapılırsa daha köpüklü olur diyor. Herhalde ölçü aynı oluyor burada. Sütle ya da suyla pişirilir diyor Inflames 11 arkadaşımız. Sütle pişirecekseniz bir fincana 1,5 tatlı kaşığı menengiç, suyla pişirecekseniz bir fincana 1 tatlı kaşığı koyun. Ocağa almadan hızlı karıştırıp homojen bir karışım elde edin. Tweet'i de burada görüyorsunuz. Yüksek ateşle pişirin demiş. Piştiğinde anlayacağız zaten. Sulu olanı bununla yapacağım, sütlü olanı bununla yapacağım. Evet, sıvılarımızın ölçüsü fincan. Önce bir fincan sütümüzü alacağız. Bunu bunun içine koydum. Mis gibi de kokuyor yalnız. Kokusu da çok güzel, değişik bir aroması var. Aslında hafif yağlı olurmuş bu ama bu benim aldığımda %50 süt tozu var diyor içeriğinde. 1,5 tatlı kaşığı menengiç kahvesini koyuyorum. Evet, buna şimdi bir tane şeker ekleyeceğim. Toz şekeri çıkarmaya üşendim. Bir tane küp şeker hem ölçü için daha iyi olur. Bunu da buraya atalım. Hızlı. Biraz kakaolu süt gibi oldu. Bunlar mikrofon, pomponunu gezmem, yanlış anlaşılmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yandan sürekli karıştıracağız. Çok hızlı karıştırmama gerek yok galiba. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salı getir. Elim yanıyor bu arada. Oho, kahve mi pişecek, ben mi pişeceğim anlamadım. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Git bu getir, saçlarımı yol getir. Elim yandı, vallahi elim yandı ya. Uf. Kuyruğum da nasıl? Kuyruk da var. Şöyle kapatalım. Evet, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladı. Hop. Altını kapat muhterem. Gerçek adı mı değil. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Oo. Biraz soğusun, ben sıcak içemiyorum zaten. Bunun işimiz bitti. Hemen hızlıca ötekini yapmaya başlayalım. Suyla da aynı işlemi yapacağız. O zaman suyumuzu alalım. Hop. Evet. Suyumuzu koyduk. Suyla yapıyoruz şimdi menengiç kahvesini. Zaten içinde %50 oranında süt tozu varmış bunun. Yani menengiç diye aldığımız şeyin aslında yarısı süt tozu. Parayı süt tozuna veriyoruz. Şekerimizi koyalım. Bu arada erisin biraz. Yani suyla pişirecekseniz 1 tatlı kaşığı diyor. Ben de tepeleme
Yani dolu dolu bir tatlı kaşığı Menengiç kahvesinden ekledim. Öksürüğümüzü keseceğiz. Şimdi bunu da karıştıralım. Bakayım olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama bence şeker koymayın. Kendinden şekerli bu sanki. İçeriğine baktım, şeker görememiştim ama sütlü tuzlu dediklerini şeker de mi kattılar, ne yaptılar? Bunu da iyice homojen yaptım. Elim yanmadan bunu pişirebilecek miyim bakalım. Bunu biraz kısık yağacağım ya, elim yandı. Bu türkünün sözlerini bilmiyorum Lili. Git internetten yaz getir. Saçlarını yol getir. Hele elim yanıyor, elim yanıyor, elim. İnşallah videodan alırım verim. Zaten yorgunum, ağrıyor belim. Hele bir sandalye getir. Kulağından tut getir. İyice homojen oldular. Homojen. Kaynarsa alırım valla. Hiç acımam. Bunu bıraktım ha, elim yandı çünkü. Sütlü kahvemiz soğudu zaten. Maalesef soğudu yani. Bunun da kaynayacağı yok. Niye bu kadar geciktiyse? Hı? Ay arkadaş. Alt üstü kahve yapalım dedik. O bile hop. Bu da tamam. Hop. Biraz da yüksekten dökeyim. Köpük yapsın. Ne oldu? Bu sütlü olan soğuduğu için rengi koyulaştı. Bu suyla yaptım. Sütlü olanın tadına baktım. Çok güzeldi. Bunun da tadı muhtemelen çok güzel olacak. Aradaki farkı söyleyeceğim şimdi size. Sütlü olanı aldım. Enfes. Umarım uykumu kaçırmaz. 2 tane birden içeceğim çünkü. Bu üstteki siyahlık kaymakmış. Kaymağı görüyorsunuz. Asıl sütlü olanın rengi burada çıkıyor bakın. Bunu bitiriyorum. Sıcak. Biraz bekleyelim mi? Ben sıcak içemiyorum. Suyla olanı da deniyorum. Dudağımı yakmadan. Evet. Kesinlikle sütlü bu arkadaşlar. Sütlü mükemmel. Bunun da sulu olanında sanki kahvesi biraz az olmuş. Oo, yok sütlü. Bence sütlü. Sütlü daha güzel. Suyla yaparsanız da Menengiç kahvesini onun da 1,5 tatlı kaşığı koyun. Bence sütlü daha güzeldi. Keşke önce bunu içseydim. Bu tarifler için Inflames 11 ve bla 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 07 arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde bu işi öğrendim. Artık bu kahveyi bitirebilirim, kullanabilirim. Belki öksürüğümü kesecek. İyi gelecek. İnşallah şifa olur. Size de şifa olsun. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Yani. Güle güle.